Merhaba. Ah, mikrofon. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz karanlıkta mıyız? Eğer karanlıkta olduğumuzu düşünüyorsanız hemen ışığı açayım. Biraz da şu kameranın ayarını. Böyle. Evet, hoş geldiniz. Evet, yayın olacak. İmparatorları da yayın olacak. Biraz karanlık sanki değil mi? Ben böyle bir ışığı deneyeyim dedim ama şu an çok da memnun değilim. Biraz aydınlatayım. Evet, tekrar hoş buldum. Evet. Başlayayım mı, ne dersiniz? Şu aynayı da biraz ileri iteceğim. Hoşlanmadım. Verdiği göre çok fazla kadraja girmiş. İstemiyorum bugün ayna falan. Ben ayarlıyorum sahneyi. Ama sonra bir bakıyorum, yayını açtığım zaman ben böyle istemiyordum diyorum. Bugün böyle birazcık sade olacak yayın. Yani böyle nasıl diyeyim? Arka fon falan fazla olmasın, karışıklık olmasın. You enjoyed my Cinderella. Thank you. Bugün Bir Gece masallarından okuyacağım. Terzi ile Kambur'un öyküsü. Şöyle rahat bir şekil alayım. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Devam ediyorum. Bir evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ve Şehrazat masal okumaya devam ediyor. Ey bahtı güzel şah, işittim ki eski zamanlarda ve geçmiş çağlar ve yüzyıllarda Çin'in bir kentinde halinden memnun, mutlu bir terzi yaşarmış. Bu adam eğlenmeyi ve boşça vakit geçirmeyi çok severmiş ve zaman zaman karısıyla dışarı çıkıp dolaşmayı, sokakların ve bahçelerin temaşasıyla gözlerini hoş tutmayı adet edilmiş imiş. Böylece bir gün bütün günü karısıyla dışarıda geçirip de akşam eve dönerlerken yollarının üzerinde görünüşüyle tüm kederleri dağıtacak, en üzgün kişiyi bile güldürüp tüm dertler ve üzüntüleri yok edecek tuhaflıkta bir kambur görmüşler. Terzi ve eşi hemen kambura yaklaşmışlar. Onun konuşmalarından öylesine keyiflenmişler ki onu evlerine davet etmişler. Kambur da bu davete hemen olumlu yanıt vermiş ve onlarla birlikte eve gitmiş. Terzi dükkanlar kapanmadan önce alışveriş yapmak ve misafirini
Bu yoldan onurlandırmak için çarşıya gitmek üzere kamburun yanından bir süre ayrılmış. Kızarmış balık, taze ekmek ve tatlı olarak da büyük parça helva satın aldıktan sonra eve dönüp bütün aldıklarını kamburun önüne koymuş. Sonra hep birlikte yemeğe oturmuşlar. Neşe içinde yemeği sürdürürlerken terzinin karısı eline büyük bir parça balık almış ve bütünüyle kamburun ağzına tıkmış. Ağzından lokmayı atmaması için de ağzını eliyle kapamış ve ona vallahi bu lokmayı bir yutuşta ve duraksamadan yutman gerek yoksa elimi çekmem demiş. Bunu duyan kambur büyük bir gayret göstermiş ve sonunda da lokmayı yutmuş. Ne yazık ki bahtında yazılı olacak lokmanın içinde iri bir kılçık varmış. Lokmayı acele yutarken bu kılçık boğazına saplanıp kamburu o anda öldürüvermiş. Açıkçası bugün ben de balık yedim ve kılçığı vardı. Bir yerde böyle geldi ayıklarken az daha boğazımda mı kalacak diye endişe etmiştim şimdi okurken. Evet, kambur kılçıktan dolayı ölmüş. Anlatısının burasında vezirin kızı Şehrazat sabahın yaklaşmakta olduğunu görmüş ve adeti olduğu üzere Şah Şehriyar'ın kendisine vermiş olduğu izni kötüye kullanmış olmamak için öyküyü daha fazla uzatmak istememiş ve susmuş. Bunun üzerine iki kız kardeşi genç Dünyazat ona "Ablacığım, konuşman ne kadar kibar, tatlı, zevkli ve temiz" demiş. Ablası da "Şayet asil şahımız lütfeder de bir gece daha sağ kalırsam yarın gece öykünün devamı olarak anlatacaklarımı duyunca acaba ne yapacaksın" demiş. Şah Şehriyar da içinden "Vallahi bu acayip öykünün sonunu öğrenmedikçe onu öldürtmeyeceğim" demiş. Sonra Şah Şehriyar Şehrazat'ı kollarına almış ve ikisi geceyi sabah oluncaya kadar birbirinin koynunda geçirmişler. Sonra da Şah kalkmış ve divana gitmiş. Onu izleyerek vezir ve emirler ile mabeyinciler ve muhafızlar da salona girmişler ve divan insanla dolmuş. Şah adalet dağıtmış, işleri düzenlemiş ve kimilerini tayin gönderilerini de azletmekte meşgul olmuş. Askıda kalan davaları görmüş. Böylece bütün gün uğraş vermiş. Divan çalışmaları bitince sarayına çekilmiş ve gidip Şehrazat'ı bulmuş. Ve 25. gece gelince Dünyazat Şehrazat'a "Ablacığım, senden rica ediyorum bize kambur terzi ve karısının öyküsünün sonunu anlat" demiş. Şah da aceleyle "Anlatabilirsin" yanıtını vermiş. O zaman Şehrazat söze başlayarak demiş ki: "Ey bahtı güzel Şah, işittim ki terzi kamburun böylece ölüverdiğini görünce yüce ve kaderi mutlak olan Allah'tan daha güçlü ve kudretli varlık yoktur. O zavallı adamın gelip de bizim ellerimiz arasında böylece ölüvermesi ne felaket" demiş. Fakat karısı bunu kabul etmeyip "Ne kadar yanılıyorsun" diye haykırmış. Şairin şu dizelerini bilmiyor musun? "Ey ruhum, niye saçmalığa dalıyor ve kahroluyorsun? Kedere, kaygıya değmeyecek şeylerle zihnin yorup duruyorsun. Kenarında oturacağına kendini ateşe atıyorsun. Ateşe yaklaşmanın tutuşma tehlikesi getireceğini bilmiyor musun?" Bunu duyan kocası ona "Peki öyleyse ne yapmalıyım şimdi?" diye sormuş. Kadın "Hele ayağa kalk, ikimiz birlikte ölüyü buradan kaldıralım, onu ipek bir örtüye saralım, hemen bu gece ben önde sen arkada taşıyalım. Sen yol boyuna bu benim çocuğumdur, şu da annesi, çocuğa bakacak bir hekim arıyoruz, nerede bir hekim var acaba diyeceksin" diye yanıt vermiş. Karısının bu sözlerini duyan terzi ayağa kalkmış, kamburu kollarına almış ve karısını izleyerek evden çıkmış.
Kadın da kendi kendine ah zavallı yavrum sağ salim bir kurtulsan söyle neren ağrıyor ah bu kör olası çiçek illeti bedeninin neresinde kabarcıklar var diyormuş. Onun bu sözlerini duyan her gelip geçen bunlar çocuğun anasıyla babası çiçek çıkarmış çocuklarını taşıyorlar diyor ve oradan bir an önce uzaklaşmaya çalışıyorlarmış. Tabii bulaşıcı hastalık ya, zarar görmemek için. Terzi ile karısı böylece nerede bir hekim bulabileceklerini sora sora ilerlemişler. Sonunda tarifleri izleyerek Yahudi bir hekimin kapısına ulaşmışlar. Kapıyı çalmışlar. Zenci bir kadın merdivenleri inip onlara kapıyı açmış ve kollarında bir çocuk taşıyan adamı ve ona eşlik eden kadını görmüş. Kadın ona yanımızda hekimin bakması için çocuğumuzu getirdik. Şu çeyrek dinarı al ve efendine ver. İnip çok hasta olan çocuğuma bakması için ricada bulun demiş. Onun üzerine hizmetçi yukarı çıkmış. Terzinin karısı da hemen evin eşiğini açmış ve kocasını içeri alıp ona kamburun cesedini hemen şuracığa koyun ve en kısa zamanda buradan uzaklaşalım demiş. Terzi kamburun cesedini duvara yaslayıp merdiven basamaklarının biri üzerine yerleştirmiş ve karısı kendini izlemekte iken oradan uzaklaşmış. Zenci hizmetçiye gelince efendisi Yahudi hekimin yanına gitmiş ve ona aşağıda bir kadın ile bir erkeğin getirdiği bir hasta var. Bana senin bir çeyrek dinar vererek onu iyileştirecek bir reçete yazmanı istediler demiş. Yahudi hekim çeyrek dinarı görünce sevinmiş ve çabucak yerinden kalkmış ve aceleyle aşağı inerken yanına ışık almayı unutmuş. Bu yüzden merdivenleri inerken kamburun cesedine çarpmış ve onu yere yuvarlamış. Birine çarpıp yere yuvarladığını anlamaktan gelen korkuyla onu hemen muayene etmiş ve ölmüş bulunduğunu görünce buna kendisinin neden olduğunu düşünmüş. Bunu anlayınca Allah'ım ya Rabbi bu ne beladır? 10 emrin ile beni koru demiş. Sonra da ölümüne neden olduğu kişinin cesedini nasıl ortadan kaldıracağını düşünürken Harun'un, Nuh'un oğlu Yuşa'nın ve öteki İsrail peygamberlerinin adlarını anarak yakarışlarını sürdürmüş. Sonra da işte şu hastaya çarpıp onu merdivenlerin dibine kadar düşürerek ölümüne neden oldum. Şimdi bu ölüyü ne yapacağım diye kendi kendine söylenmiş. Cesedi alıp evin avlusunun bir köşesine kadar götürmüş. Sonra da ölüyü karısına göstererek meseleyi anlatmış. Karısı şaşırıp kalmış. Ah hayır bu ölü burada kalamaz. Hemen onu evden çıkar. Çünkü gün doğuncaya kadar burada kalırsa iflah olamayız. Çok susadım, sesim gidiyor. Benim buraya bir küçük sehpa almam lazım. Bazen oluyor, masa kullanıyorum. Bazen böyle oluyor. Evet, nerede kaldık? İflah olmayız. Birlikte onun evin taraçasına taşıyalım. Oradan komşumuz Müslümanın avlusuna yuvarlayalım. Çünkü bilirsin ki komşumuz sultanın aşçısının azık sağlayıcısıdır. Evi de iç yağ, tereyağı, zeytinyağı, un, zahire gibi şeyleri kemirip zarar veren fare, kedi, köpek doludur. Bu hayvanlar kuşkusuz ölüyü de yer bitirirler. Demiş. Bunun üzerine Yahudi hekim ve karısı kamburu alıp taraçaya çıkarmışlar. Oradan da yavaşça cesedi azık sağlayıcının evinin içine indirmiş. Mutfağın duvarına ayaküstü yaslamışlar. Sonra da oradan ayrılıp kendi evlerine dönmüşler. Kamburun duvarda yaslanmış
olarak oraya bırakılmasından birkaç dakika sonra azık sağlayıcı dışarıdan eve dönmüş. Kapıyı açıp bir mum yakarak içeri girmiş. Bir de ne görsün? Bir Ademoğlu mutfağın kapısının yanında ayaküstü durmakta. Bunu gören azık sağlayıcı şaşırmış. Bu da nesi? Allah Allah, şimdi anlıyorum ki benim mallarımı aşıran bir insanmış. Hayvan falan değilmiş. Kedi köpekten dikkatle esirgediğim etleri, yağları çalan buymuş demek. Ama önceden düşündüğüm gibi mahallenin tüm kedi köpeklerini öldürmenin bir yararı yok artık. Çünkü Taraça'dan inip hırsızlık yapan adamı buldum diye haykırmış ve azık sağlayıcı hemen eline büyük bir sopa alarak adamın üzerine saldırmış, sopayı kafasına olanca gücüyle indirmiş. Onu yere devirmiş ve göğsünün üstüne de sopa yağdırmış. Ama adamın hiç kıpırdamadığını görünce onun ölmüş olduğunu anlamış. Hmm. Ay, yine böyle bu sefer de şey oldu. Evet. O zaman kederlenmiş ve yüce ve güçlü Allah'tan daha güçlü ve kuvvetli varlık yoktur demiş. Sonra da korkmuş ve Allah'ın etleri de yağları da bu belalı geceyi de Allah etleri de yağları da bu belayı geceyi de kahretsin. Bu adamı ölmüş olman benim kötü bahtımdır demiş ve kambur olman sana yetmiyor muydu? Kalkıp bir de hırsız oldun. Bir de hırsız olmuşsun ve gelip benim etlerimi, yağlarımı çalmaya yeltenmişsin. Ey koruyucu Tanrım, beni kudretinin örtüsü altına alıp koru diye dua etmiş. Bunun ardından gece epey ilerlemiş olduğundan kamburu omuzlarına almış, evinden çıkmış ve çarşının başladığı yere kadar taşımış. Orada durarak kamburu ayakları üzerine köşe başındaki bir dükkanın kapısına yerleştirmiş ve oracıkta bırakıp evine dönmüş. Kamburun oraya bırakılmasının üzerinden pek fazla bir zaman geçmemiş ki yolda bir Hristiyan belirmiş. Bu kimse sultanın simsarıymış. Sarhoşluğu ona garip işler yaptırıyormuş. Kendi kendine yürü Mesih'e ulaşmak üzeresin diyor, zikzaklar çizerek sendeleyerek yürüyormuş. Böylece fark etmeden kamburun bulunduğu tarafa yönelmiş, durup işemeye hazırlanmış. Ama birdenbire duvara yaslanmış olan kamburu görmüş. Hareket etmeden öylece duran adamı görünce bunun akşamın bir saatinde sarığını çalmış olan hırsız olduğunu sanmış. Çünkü Hristiyan simsar gerçekten de başı açık geziyormuş. Bunun üzerine Hristiyan adama çullanmış, gırtlağına müthiş bir yumruk atmış ve adamı yere devirmiş. Sonra bağırarak çarşının bekçisine seslenmiş. Sarhoşluğun verdiği coşkuyla tekmeleyip yumruklayarak kamburun üzerine çökmüş ve de iki eliyle boğazını sıkmaya başlamış. O sırada çarşının bekçisi çıka gelmiş ve Hristiyanın bir Müslümanı yere yıktığını, dövdüğünü ve gırtlağını sıktığını görmüş. Bekçi, bırak bu adamı, ayağa kalk diye haykırmış. Hristiyan da ayağa kalkmış. Bunun üzerine çarşı bekçisi yere uzanmış olan kambur Müslümana yaklaşmış ve onu muayene etmiş ve öldüğünü anlamış. Bunun üzerine aman yarabbi, bir Hristiyanın bir Müslümana dokunma cesareti göstermesi ve onu öldürmesi revai hak mıdır diye haykırmış. Sonra da Hristiyan'ı yakalayıp ellerini ardına bağlamış ve onu hükümet konağına götürmüş. Hristiyan sızlanıp ey Mesih, ey Bakire Meryem, ben bu adamı nasıl öldürebilirim ve bir yumrukta nasıl böylesine ölü verir? Ayıldın artık, otur düşün bakalım diye kahırlanmış.
Konağına geldiklerinde Hristiyan ile kamburun cesedi ertesi sabah vali uyanasıya kadar bütün gece hapsedilmiş. Hristiyan çarşı bekçisinin olayları bildiren raporunu inkar etmemiş. Valide bir Müslümanı öldürmüş bulunan bu Hristiyanı mahkum etmek zorunda kalmış. Tellallar çağırmış ve saray simsarının idama mahkum edildiğini, cellat tarafından boynunun vurulacağını kent halkına duyurmuş. Sonra dar ağacını hazırlamış ve mahkumun asılmaya götürülmesine emir vermiş. Cellat gelip urganını hazırlamış, boğazına geçecek düğümü ayarlamış ve mahkumun boynuna geçirmiş. Tam ipi çekmek üzereymiş ki sultanın mutfağının azık sağlayıcısı toplanan halkı yararak dar ağacında duran Hristiyana kadar ulaşmış ve cellada "Dur onu asma, bu adamı öldüren benim" diye haykırmış. Bunun üzerine vali "Peki neden öldürdün bu adamı?" diye sormuş. O da "Şundan dolayı o gece evime dönünce Taraça'dan inerek evime giren ve saray mutfağı için aldığım erzağı çalanın bu kimse olduğunu anladığım bir sopayla kafasına ve göğsüne vurdum. Sonra da düşüp öldüğünü fark ettim. Bunun üzerine onu omuzlayıp çarşıya geldim ve falan sokaktaki bir dükkanın duvarına dikine dayadım. Bahtsız bir adamım ben, neredeyse susarak başkasının idamına neden olacaktım. Asılması gereken kimse benim. Vali azık sağlayıcının bu sözlerini işitince Hristiyan simsarı bırakmış ve cellada suçunu kendi ağzıyla itiraf eden bu adamı hemen as diye emir vermiş. Bunun üzerine cellat daha önce simsarın boynuna taktığı urganı almış, bu kez dar ağacının altına götürdüğü azık sağlayıcının boynuna geçirmiş. Tam adamı havada sallandıracağı sırada halkı yararak ortaya çıkan Yahudi hekim cellada "Bekle, sakın onu asma, adamı öldüren benim" diye haykırmış. Sonra da durumu şöyle açıklamış: "Aslında bilin ki bu Müslüman tedavi niyetiyle bana başvurdu. Onu görmek için merdivenden inerken gecenin karanlığında ona çarptım ve merdivenden devirdim. Baktı ki olmuş, bundan dolayı azık sağlayıcıyı değil, baktım ki ölmüş. Bundan dolayı azık sağlayıcıyı değil, sorumlu olan beni asın" demiş. Bunun üzerine vali Yahudi hekimin öldürülmesini emretmiş. Cellat da azık sağlayıcının boynundan aldığı ilmiği Yahudi hekimin boynuna geçirmiş ve onu asmaya niyetlenmişken halkı yararak terzi ortaya çıkmış ve cellada "Dur, onu öldüren benim" diye haykırmış. Sonra da öyküsünü şöyle anlatmış: "Dün bütün günü gezerek geçirdim. Akşama doğru da eve döndüm. Yolda ölüsünü gördüğünüz bu kambura rastladım. Sarhoşluğu neşeliydi. Elindeki zille, tefle, coşkulu, eğlendirici şarkılar söylüyordu. Durdum, onu izledim. Çok keyifliydi. Onu evime davet ettim. Sofraya oturduğumuzda karım birçok yiyecek arasında sofrada bulunan balık ile ekmeği bir lokma halinde kendisine yedirmek üzere kamburun ağzına tıktı. Bu lokma kamburu boğdu ve hemen öldü. Bunun üzerine ben ve karım onu alıp Yahudi hekimin evine götürdük. Merdivenden bir zenci kadın inip bize kapıyı açtı. Ona "Git efendine bir kadın ile bir erkeğin hasta getirdiklerini ve beklediklerini söyle, gelsin de reçete yazsın" dedik. Sonra hizmetçiye efendisine sunmak üzere çeyrek dinar verdik. Aceleyle merdivenlere inip uzaklaşınca ben ve karım kamburu merdivenin bir yerine yuvarlayarak derhal oradan uzaklaştık. Bu sırada Yahudi hekim hastayı görmek için merdivenden inmiş olacak. Demek ki kambura çarparak merdivenden yuvarlanmasına neden olmuş. Ve de Yahudi hekim kamburu öldürenin kendisi olduğunu sanmış demiş.
Bir anda terzi Yahudi hekime dönerek söylediklerim doğru değil mi diye sormuş. O da evet doğrusu budur demiş. Bunun üzerine terzi valiye dönüp bu durumda Yahudi'yi bırakıp beni alsın demiş. Vali bu sözleri duyunca çok şaşırmış ve kamburun bu öyküsü salnamelere ve kitaplara geçmeye layıktır demiş. Sonra da cellada Yahudi'yi bırakıp suçunu açıklayan terziye asmasını emretmiş. Ama aslında o lokmayı yediren de karıcısı değil miydi? Ay yine düştü. Bunun üzerine cellat terziyi alıp dar ağacının altına götürmüş ve urganı boynuna geçirmiş ve bu kez inşallah sonuncusudur. Artık adamı değiştirip durmayacağım diye düşünmüş ve urganı kavramış. İşte tüm bunlar olup bitmiş. Kambur'a gelince anlaşılan sultanın soytarısıymış. Sultan onun yanından bir an bile ayırmazmış. Ama Kambur o gece kafayı çektikten sonra bir ara saraydan kaçmış ve bütün gece ortalıkta yok olmuş. Ertesi günde haber bekleyen sultana adamları gelip efendim vali Kambur'un öldüğünü ve katilin asılmak üzere olduğunu bildirdi. Gerçekte vali onun ölümüne neden olanı astıracağı sırada bir ikinci adam sonra da bir üçüncü adam ilerleyip asıl suçlunun kendisi olduğunu iddia etmişler ve her biri valiye suçluluklarının nedenlerini anlatmışlar demiş. Sultan bu sözleri işitince burasını merak ettim. Daha fazlasını da işitmek istemiş. Bağırarak bir mabeyinciyi çağırmış ve ona hemen git valinin yanına koş ve ona tüm ilgilileri huzuruma gelmesini söyle demiş. Mabeyinci de koşarak siyaset meydanına ulaşmış. Tam o sırada cellat terziyi asmak üzere imiş. Mabeyinci dur diye haykırmış. Sonra valiye Kambur'un öyküsünün sultana anlatıldığını, sultanın da terzinin Yahudi hekimin, azık sağlayıcının ve Hristiyan simsarın Kambur'un cesediyle birlikte huzuruna getirilmesine emrettiğini, hep birlikte saraya gidileceğini bildirmiş. Vali Sultan'ın huzuruna çıkıp önünde yeri öpünce tüm ayrıntılarıyla Kambur'un öyküsünü başından sonuna kadar anlatmış. Ama onu burada yeniden anlatmak gerçekten yararsız. Sultan bu öyküyü işitince çok şaşırmış ve büyük bir neşeye kapılmış. Sonra da saray katiplerine bu öyküyü altın suyuyla kaleme almalarını emretmiş. Ve mahiyetindekilere siz hiç şu Kambur'unkine benzer bir öykü duydunuz mu diye sormuş. Bunun üzerine saray simsarı Hristiyan ilerleyip sultanın önünde yeri öpmüş ve ey yüzyılların eşiği görmediği zamanın şahı ben Kambur'la olan serüvenimizden daha şaşırtıcı bir öykü biliyorum. İzin verirseniz anlatayım. Bu öykü Kambur'unkinden çok daha ilginç ve çok daha garip ve hoştur demiş. Sultan da ona peki anlat bakalım dar ağacında ne olduğunu görelim demiş. Bunun üzerine saray simsarı şu öyküyü anlatmaya başlamış. Evet ben bu öyküyü anlatmayacağım şimdi bugünlük bu kadar. Yani bugünlük bu kadar masal yeter. Bir bakayım neler yazmışsınız mesajlarınıza bakayım. Biraz kameraya yaklaşayım. Kitap okumayı sevdiyseniz ne güzel, ne mutlu bana. Biraz son dönemlerde ışıkla ilgili sorunlarım oluyor, evet.
Biraz da böyle tersim dönüyor. Yayında kendimi kontrol ediyorum. Sağım solum karışıyor. Böyle şeyler var. Evet. Cinderella shoes'larını isteyenler de varmış. Evet, Cinderella ayakkabısını. Evet, bugünkü masal gecesi burada sona erdi. Ya saçlarımı son dönemde böyle pek şekillendiremiyorum. Fazla dağınık oluyor. Biraz da şeyim var şu son dönemde. Bazı tedaviler falan ama iyiyim, daha iyi olacağım. Yakında spora da başlarım tekrar. Kendime gelirim. Evet, teşekkür ediyorum. Biraz daha yanaşayım. Işık daha iyi oluyor. Işıkta bakmak daha iyi oluyor. Yoksa ışık yetersiz geliyor. Dediğim gibi biraz mesajlarınızı okuyorum. Herkese harika bir hafta sonu diliyorum. Kanalı takip etmiyorsanız kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazlasını istiyorsanız eğer üyelik sistemim var. Üyelik sisteminde savaşçı ya da imparator üye olabilirsiniz. Daha fazlası üyelik sistemim Katıl'da. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabii ki beğenin ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Ama hoşuma gitmeyen ya da edep çizgisi dışındaki yorumları da silerim, kaldırırım, engellenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Harika bir cumartesi diliyorum. Görüşürüz.